Kız kardeşimle aramızdaki bağın ne zaman kopmaya başladığını bilmiyorum. Ama ona bir şey oldu ve bana karşı düşmanca bir tavır almaya başladı. Sonra her şey giderek daha da tuhaflaştı. Bir iki hafta kadar öncesinde aramızdaki ilişki gayet iyiydi. Lise mezuniyet töreninden döndüğüm gece ondaki tuhaflığı fark ettim. Eve geldiğimde herkes yatmıştı. Işıklar kapalıydı. Ben de çok ses yapmamaya çalışarak karanlıkta eve girdim. Kapıyı kapattım. Arkamı döner dönmez karanlığın içinden yoğun bir ışık yüzüme doğru parladı. Bir anda sıçrayıp geri doğru atıldım. El feneriydi parlayan. Elimle ışığın gözüme gelmesini engellemeye çalışarak yana doğru eğildim. Feneri tutan kız kardeşim adaydı. "Ne yapıyorsun? Ödümü kopardın. Çek şu ışığı suratımdan," diye fısıldadım. Ada feneri çenesinin altından kendi yüzüne doğru tutarak "Bu saate kadar neredeydin?" diye sordu. "Ses yapma, annemleri uyandıracaksın," diyerek odaya doğru yürüdüm. El feneriyle arkamdan geldi. Adayla aynı odayı paylaşıyorduk. İkimiz de içeri girince odanın kapısını kapattım. Feneri yüzüme tutmaya devam ediyordu. Suratıma tutulan ışıktan rahatsız olduğum için "Kapat şunu," diye sesimi yükselttim biraz. Yatağın yanında duran gece lambasını yakarak odayı aydınlattım ve üzerimi değiştirmeye başladım. Ben giyinirken dik dik suratıma baktı. "Neden bu kadar geç kaldın? Neredeydin?" gibi sorular sıraladı. "Bugün mezuniyetimiz vardı ya, o yüzden geç kaldım. Hem sen niye uyumadın bakayım?" Suratıma bakmaya devam etti. Yüz ifadesi kızgın gibiydi. Kaşları çatık bir halde "Seni bekledim. Eve bu kadar geç gelmemelisin," dedi. Bugün için ona bir söz mü vermiştim acaba diye geçirdim aklımdan. Kızgın olmasını böyle bir sebebe bağlayabilirdim ancak. Ama aklıma bir şey gelmedi. "Sen niye beni bekledin ki?" diye sordum. Suratıma öfkeli bir ifadeyle bakıyordu. "Çünkü," diye söze başladı. Birkaç saniye sinirli sinirli nefes alıp vererek ne diyeceğini düşündü. Sonra elindeki el fenerini yatağın kenarına fırlatarak "Çünkü artık aklını başına toplaman gerekiyor," diye bağırdı. Sonra da yatağına yatıp arkasını döndü. Adanın bu haline şaşırmıştım. Daha 6 yaşında bir çocuk. Hem böyle tepkiler vermezdi önceden. Bana neden kızmış olabilir ki diye düşündüm. Birkaç kere seslendim ama yanıt vermedi. Ben de gece lambasını kapatarak yattım. Gece uykumun arasında yine yüzüme tutulan bir ışıkla uyandım. Ada el fenerini yüzüme tutmuştu. Uykudan uyanır uyanmaz suratımda bir şeyin parladığını fark edince bağırarak yerimden fırladım. Adayı karşımda görünce sinirim tepeme çıktı. "Ne yapıyorsun geri zekalı?" diye bağırdım. Boş boş suratıma baktı. "Ne yapıyorsun?" diye sorumu yineledim. "Bana iyi geceler demedin," dedi alıngan bir ses tonuyla. Derin bir nefes alıp verdim. Uyku sersemiydim ve adanın tuhaf hali beni ürkütmüştü. "İyi geceler Ada, bunu bir daha yapma lütfen," diyerek yattım tekrar. Kalbim küt küt atıyordu. Tekrar uykuya dalmak zaman aldı. Sabah uyandığımda gördüğüm ilk yüz yine adanın yüzü oldu. Yatağının kenarına oturmuş beni izliyordu. Gözümü açar açmaz onu karşımda görünce "Ne oldu?" diye sordum. Cevap vermedi. Boş boş yüzüme bakıyor, arada bir gözlerini kaçırıyordu. Bana bir şeyden dolayı kızmış olduğu belliydi. Sebebini anlamak amacıyla "Kızdın mı sen bana?" diye sordum. Yine cevap vermedi. Gözlerini kaçırdı. Sonra da kalkıp odadan çıktı. Kahvaltıdan önce anneme adanın tavrından bahsettim. Annem ona geç geleceğimi söylemiş ama yine de oturup beni beklemiş. Benimle vakit geçirmek istediği için darılmış sanırım. Kahvaltıdan sonra Ada resim çizerken yanına oturup onunla vakit geçirdim. Normal davrandı, kızgınlığı geçmiş gibiydi. Ama Ada'nın tuhaflıkları bu kadarla son bulmadı.
O gece yatakta elimde telefonla oyalanırken Ada'nın kalkıp odadan çıktığını gördüm. Tuvalete gittiğini düşündüğüm için ses etmedim. Ama uzunca bir süre yatağına geri gelmeyince merak ettim. Kalkıp odadan çıktım. Koridordan tuvalete doğru ilerliyordum ki salonda el fenerinin ışığını fark ettim. Ada salonun ortasında elinde el fenerini tavana doğru tutmuş bir halde dikiliyordu. Birkaç saniye durup baktım. Hiç kıpırdamadı. Korkmasın diye arkasından fısıltıyla "Ada" diye seslendim. Beni duymadı. Yavaşça yanına yaklaştım. Omzuna dokunup sarstım ama yine tepki vermedi. Sanki uykudaydı, kendinde gibi değildi. Elinden feneri alarak "Hadi gel yatağımıza gidelim" dedim. O anda kendine gelmiş gibi yüzüme baktı. Gözleri uykuluydu. Hiçbir şey söylemeden odaya doğru yürüdü. Ada daha küçükken de uykusundan uyanır, bilinçsizce dolaşırdı. O yüzden bu durumu garipsemedim. Ama karanlıkta elinde fenerle dolaşması insanı korkutuyordu. Bu durum bir iki defa tekrar edince anneme söyledim. "Uykusunda geziyordur yine. Gece kalktığımda kontrol ederim ben onu. Merak etme" dedi. O gece uykumdan uyandığımda Ada yatağında yoktu. Yatağına getirmek için evin içinde onu aradım. İlk salona baktım. Orada değildi. Ardından tuvaleti kontrol ettim. Orada da değildi. İçimde ufak bir tedirginlik oluştu. Hemen gidip küçük odayı da kontrol ettim. Adayı orada görünce rahatladım. Sırtı bana dönüktü ve elinde yine fener vardı. Tavana tutuyordu ışığı. Yine biraz bekledim. Uykusunda kalktığını biliyordum ama yine de onun halinde tuhaf bulduğum bir şey vardı. O yüzden biraz bekleyip onu gözlemlemek geliyordu içimden. Hiç hareket etmedi. Sabit bir şekilde durmuş, pencereye doğru bakıyordu. Birkaç saniye daha geçti. Tam onu yatağına götürmek için içeri doğru adım atacaktım ki bir şeyler fısıldadığını duydum. Olduğum yerde kaldım. Ne söylediğini anlamak için kulak kesildim. "Merak etme" diye fısıldadığını duydum. Elini sanki karşısında biri varmış gibi ileri doğru uzattı. İçim ürpertiyle doldu. O kadar korkutucu bir manzaraydı ki uykusunda sayıklıyor ve rüya görüyor olması ihtimalini düşünsem de içimden başka türlü bir şey seziyordum. Yaklaşmaya cesaret edemedim. Arkasından usulca "Ada" diye seslendim. Sesimi duymuş gibi havada olan elini yavaşça indirdi. Arkasını dönüp bakmadı. Tekrar seslenince başını çevirdi. Gözleri uykulu değildi, kendinde gibiydi. "Ada, kiminle konuşuyorsun?" diye sordum. Bakışlarını yere indirdi. Suratında yakalanmış gibi bir ifade vardı. Uyumadığından emin olmuştum. Ama bu saatte, bu vaziyette ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yoktu. Sadece beni korkutmuştu. Yanına gidip onu yatağa götürmeye çalışmadım. "Hadi yatağına geç" diye seslenip odaya yürüdüm. Ben yattıktan bir süre sonra arkamdan odaya girdi. Hiçbir şey olmamış gibi yatağına girdi. Gözlerim istemsizce ona doğru kayıyordu. Sanki bir anda kalkacak ve suratıma ışık tutacak gibi geliyordu. Bir türlü uyku girmedi gözüme. Ada ise uykuya çoktan dalmış gibiydi. Odadaki hali gözümün önüne geldi. Elini uzatması, sanki biri varmış gibi fısıldaması. Belki de uyuyordu. Korktuğum için ben farklı algıladım diye düşündüm. Yaklaşık bir saat kadar zaman geçmişti. Ama hala uyuyamamıştım. Ada hareketsiz yatıyordu. Sonra birden odanın kapısı açıldı. Kapının önünde bir karaltı görünce gözlerim yerinden fırladı. İçeri girenin annem olduğunu anlayınca rahatladım. Ada'nın yatağına doğru yaklaştı. Uyuyup uyumadığına baktı. Ada hiç kıpırdamadı. Belli ki uyuyordu. Annem Ada'yı öptükten sonra bana doğru baktı. Uyumadığımı fark edince "İyi geceler tatlım" diyerek beni de öptü. Sonra da odadan çıktı.
Gözlerim hala adanın üzerindeydi. Yüzü bana doğru dönüktü. Nefes alışverişlerine odaklanmıştım. Uyurken çıkardığı o hırıltılı nefes alışverişini duyuyordum. Kaşları yukarı kalkık, ağzı hafif aralıktı. Sonra birden gözlerini açtı. İfadesini hiç bozmadan, suratında uyku ifadesi olduğu halde gözlerini benim gözlerime dikti. Zaten ona odaklanmış halde olduğum için irkildim. Kalbim deli gibi çarpmaya başladı. Başımı yastıktan kaldırıp ona doğru uzattım. Uyanık olup olmadığını anlamaya çalışıyordum. Gözleri boş boş bakıyordu. Uyuyor olduğunu düşünerek başımı tekrar yastığa koydum. Yarı açık olan ağzını kapatıp dudaklarını sıktı. Sonra bir şey fısıldadı. Anlamak için başımı yastıktan kaldırdım yine. Aynı şeyi tekrar etti ama söylediğini anlayamadım. Sonra gözlerini kapatarak uyumaya devam etti. Ertesi akşam annem adayı erkenden yatırdı. Ben de gece yarısından sonra yatmak için odaya girdim. Ada uyuyordu. El feneri yatağının kenarındaydı. Sessizce yaklaşıp el fenerini aldım ve ulaşamayacağı bir yere kaldırdım. Gece evde onunla dolaşması içimi ürpertiyordu. Sırtımı dönüp yattım. Uykuya daldıktan sonra bir sese uyandım. Adanın sesi kulağımın dibinde fısıldıyordu. Kendime gelince hemen arkamı dönüp baktım. O da bir adım geri çekildi. "Ada ne yapıyorsun?" dedim fısıltıyla. "Işık," dedi. "Işığımı istiyorum." "Işığın bende değil, yat uyu," dedim. "Hayır sen aldın, geri ver," diye sesini yükseltti. Sessiz kalmaya çalışarak "Ne yapacaksın ışığı bu saatte?" diye sordum. "Lazım, ışık olmazsa göremez, ona yol yapmam gerekiyor," dedi. Hissettiğim şeyde haklı çıktığımı anladım. Adanın hali normal değildi. "Kimden bahsediyorsun?" diye sordum. Söyleyeceği şeyden korkuyordum. Yüzüme baktı ama hiçbir şey söylemedi. Biraz bekledikten sonra ışığımı ver diye avaz avaz bağırmaya başladı. Bağırmasıyla birlikte yerimden fırladım. Sessiz olması için onu uyardım ama beni duymuyordu bile. Dolabın üst rafından feneri alarak ona doğru uzattım. O sırada annem "Ne oluyor?" diyerek içeri girdi. "Gece fenerle dolaşıyor," diye ortadan kaldırdım. "Uyanıp bu saatte ışığım diye tutturdu," dedim. Annem adayı sakinleştirip yatırdı. Sonra da bana dönüp "Huyunu biliyorsun, kudurtmuş çocuğu," dedi. Huyunu biliyordum, evet. Ada biraz inatçıydı. Ama bu durum farklıydı. Kapıdan çıkmadan önce anneme yanaşıp sessizce "Anne, Ada hiç normal değil, abuk sabuk şeyler söyledi az önce. Bir şeyler görüyormuş gibi davranıyor," dedim. Annem birkaç saniye meraklı bir ifadeyle duraksadı. "Tamam, ben konuşurum yarın onunla. Şimdi yatın," deyip odadan çıktı. Ada yattığı yerden sinirli sinirli bana bakıyordu. Yatağımın kenarına gelip oturdum. Yüzüne baktım. Belki bir şey söyler diye bekledim. Soru sormaktan da çekiniyordum. Normalde olsa küçücük çocuktan korkulur mu derdim. Ama Ada'nın ürpertici bir hali vardı ve bana hiç normal gelmiyordu. Tam uzanmak üzere yatağa girdiğim sırada "Seni bu evde istemiyoruz," dedi sessizce. Battaniyeyi dizlerimin üzerine bırakıp oturur vaziyette ona baktım. "Neden?" diye sordum. Yüzünü buruşturup baktı sadece. Sonra arkasını döndü. O gece zor uyuyabildim. Hem korkmuş hem de Ada için endişelenmiştim. Ertesi gün uyandığımda öğlen olmuştu. Kalkıp kahvaltı yaptıktan sonra annemle konuştuk. Gece olan biteni, uyanıp fenerle dolaşmasını ve bana karşı tavrını anlattım. Annem de pek anlam veremedi. Ona da benden bahsedip duruyormuş. Ama onun dışında hali tavrı normalmiş. Bana karşı davranışını ise uykusundan uyandığında aksi olmasına bağladı. Bir süre daha bekleyip onu gözlemlemeye karar verdik. Annem geceleri onu daha sık kontrol edeceğini söyledi. Annem dediği gibi
Gece birkaç kere odaya gelip adayı kontrol etti. Her odaya girdiğinde uyanıyordum. Ada ise hep yatağındaydı. Sabaha karşı bir tıkırtı daha duydum. Gözümü araladığımda havada loş bir aydınlık vardı. Ada elinde fenerle yatağımın ucundaki çekmeceli dolaba karşı dikilmiş bakıyordu. Işığı dolaba doğru tutuyordu. Vücudu ayakta zor duruyormuş gibi sallanıyordu. Uyuyor olduğunu düşündüm. Ama yine de hiç sesimi çıkarmadım. Onu seyretmeye devam ettim. Dolaba doğru bakıp bekledi uzun bir süre. Sanki birini beklermiş gibi. Sonra da beklediği gelmemiş gibi geri yattı. Bana doğru bakmadı bile. Sonraki gece uyandığımda odada değildi. Bir süre bekledim. Gelmeyince kalkıp bakmak istedim. Onu yine küçük odada buldum. Orada biraz bekleyip sonra yine yatağına döndü. Bütün hareketleri uyku sersemi olduğunu gösteriyordu sahiden de. Annemle endişelenecek bir durum olmadığına karar verdik. Ama o gece durumun sandığımız gibi olmadığını anladım. Gece yine adayı dolabın karşısında dikilmiş halde görünce aldırmadım. Uyumaya devam etmeye çalıştım. Ama sonra konuşmalarını duydum. Konuşmalarından birini çağırdığını anladım. Işıkla ona yol gösteriyorum dediği geldi aklıma. Kimi ya da neyi çağırdığını sanıyor, hayal mi görüyor yoksa rüyada mı? Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Bir süre bekleyip yatağına doğru dönerken ona seslendim. Geldi mi diye sordum. Yüzünü bana çevirdi. Hayır, yol gösteriyorum ama gelemiyor dedi. Neden diye sorarken içim titriyordu. Çünkü senin yüzünden gelemiyor dedi. Sen gidersen o gelebilir belki. Derin bir nefes alıp verdim. Yatakta doğrularak adanın elini tuttum. Peki ben gidersem kim gelecek ada diye sordum yumuşak bir ses tonuyla. Elimi iyice kavrayıp kendine doğru çekti. Ayağa kalkmamı istiyor gibiydi. Yataktan kalkıp beni götürmesine izin verdim. Yatağın ucundaki çekmeceli dolabın önüne geldik ve dolabın üzerinde duran fotoğrafı işaret etti. Bu fotoğraf benim çocukluk fotoğrafımdı. Ada yaşlarındayken çekilmiş olduğum bir fotoğraf. Ondan mı bahsediyorsun diye aynı fotoğrafı işaret ettim. Başını sallayıp onayladı. Ama bu zaten benim Ada, o benim fotoğrafım. Ada elimi bırakıp bir adım uzaklaştı. Hayır dedi, sen değilsin. Kardeşim, öteki kardeşim o. Sen varsın diye gelemiyor. Ağzım açık baka kaldım Ada'ya. Yine bana tavır alıp yatağına dönmüştü. Bense elimde fotoğraf, dikilip kalmıştım yerimde. Benim bir ikiz kardeşim vardı. Daha bebekken kaybetmişiz onu. Şimdi Ada benim olduğum fotoğrafı gösterip başka bir kardeşinden bahsediyordu. Ada'nın bir ikiz kardeşim olup olmadığını bildiğinden bile emin değildim. Sabah olduğunda ilk işim annemle konuşmak oldu. Ona Ada'nın söylediklerini anlattım. Önce şaşırdı. Sonra geçen hafta Ada'nın arkadaşı ve annesi bize geldiğinde bu konudan bahsedildiğini hatırladı. Ada arkadaşıyla oyun oynarken annemle onun annesi oturup konuşuyorlarmış. Annem kadına bebekken ölen ikiz kardeşimden bahsetmiş. Ada annemlerin konuştuklarının bir kısmını duymuş. Sonradan anneme sormuş. Annem de ona kardeşimden biraz bahsetmiş. Aynı bana benzediğini söylemiş. Anneme bunun ne zaman olduğunu sordum. Mezuniyetimden bir iki gün önce olduğunu söyledi. Sonra Ada anneme rüyamda kardeşimi gördüm demiş. Onu kendisi gibi küçük bir kız olarak görmüş rüyasında. Odadaki fotoğrafımı gördüğü için aklında öyle kalmış olmalı. Aynı bana benzeyen küçük bir kardeş. Belki de kendi yaşında bir kardeşi olmasını istediği için böyle bir şey kurdu aklında. İkiz kardeş durumunu algılayamamış olmalı. Belli ki çocuk aklıyla ben olduğum için çocuk halimin olamayacağını düşünmüş. Ben gidersem onun geleceğini düşünmüş.
Annemle beraber adayı karşımıza alıp konuştuk. Anlayabileceği şekilde durumu izah etmeye çalıştık. Ama ada kardeşimizle konuştuğunda ısrarcı oldu ve eve geri gelmek istediğinden bahsetti. Ama o yaşasaydı ablan gibi büyük olacaktı diye anlatmaya çalıştı annem. Yüzü hiç ikna olmuş gibi görünmüyordu. Annem onu pedagoğa götürdü. Bir süre sonra bize ikna olmuş gibi davransa da gizliden gizliye onunla konuşmayı sürdürdü. Bize bir şey belli etmemeye çalışıyor. Ama her gece gizlice kalkıp odadan çıktığını duyuyorum. Ve hala benim gitmemi beklediğini hissediyorum. Dün akşam yatmadan önce odada resim çizerken gördüm onu. Yatağına yatırmak için yanına gittiğimde çizdiği resmi gördüm. Resimde anne baba gibi duran iki yetişkin insan ve ortalarında duran bir kız çocuğu vardı. Çocuk önündeki pastanın mumlarını üflüyormuş gibi duruyordu. Pastanın üzerinde çiçek benzeri bir desen vardı. Bu ne diye sordum. Uğur böceği olduğunu söyledi. Uğur böceği. 6. yaş günümde pastamın üzerinde uğur böceği deseni olduğunu hatırladım. Adaya bu ben miyim diye sordum. Başını salladı. Resmin hemen arkasına ise duvar gibi bir engel çizmişti. Duvarın arkasında başka bir kız çocuğu duruyordu.